Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Eski Almanya yok. Almanya bitti. Avrupa bitti. Son günlerde ben şahsen çok duyuyorum. Sizler de duyuyorsunuzdur. Bugünkü başlığım: her şeyi zorlaştırdılar. Eski Almanya yok artık. Değerli izleyiciler, izin bitti. Sıla yolu bitti. İşimize başladık. Bu konuyu bu videoyla ele almak istiyorum. Ve size Kapıkule'de bir gurbetçinin söylediklerini dile getirmek istiyorum. Ve o bilgilerden sonra da size İsviçre'den bilgiler vermek istiyorum. Bakın, bir aile, bir aile, iki çocukla ne kadar para kazanıyor, ne kadar para kazanması lazım, ev kiralarına kadar, gelirler, giderler ne kadar. İsviçre'den bu bilgiler, Almanya'dan değil. Biliyorsunuz son zamanlarda İsviçre bütün Avrupa'da birinci dereceye geldi diyebilirim. Herkes İsviçre'ye gelmek istiyorlar. Onun için gelin hep beraber bu bilgilerden sonra o bilgilere de bir göz atalım, ne dersiniz? Ve Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizden, vatandaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen yorumlarda yazın ne kadar doğru. Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşayan gurbetçiler Almanya'daki ekonomik zorlukları ve yüksek yaşam giderlerini anlattı. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler tatillerini tamamlayarak yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yoluna geçti. Kapıkule sınır kapısında çıkış yapan gurbetçilerden Mahmut Sığınığı, Almanya'daki hayat şartlarının zorluklarını anlattı. Mecburen geri dönüyoruz ama içimizdeki vatan sevgisi hep var. Türkiye'den ayrıldıkları için hüzünlü olduklarını belirten gurbetçi vatandaş Mahmut Sığınığı, biraz içimiz buruk ama yapacak bir şey yok. Doğduğun yer değil, doyduğun yer demişler. Mecburen geri dönüyoruz ama içimizdeki vatan sevgisi hep var. Vatansız olmaz. İmkan buldukça her sene ya da en azından 2 senede bir gelmeye çalışıyoruz dedi. Orada da insanlar asgari ücretle geçiniyor. Almanya'da ekonomik şartların çok iyi olmadığını vurgulayan Sığınığı, Almanya eskisi gibi değil. Orada da tek çalışan birinin hayat şartları zor. Bazıları Almanya'yı abartılı anlatıyor ama 1 ay çalış araba al, 2 ay çalış ev al diye öyle bir şey yok. Orada da insanlar asgari ücretle geçiniyor. Ekonomik kriz herkesi etkiledi. Tek çalışan için şartlar Türkiye ile aynı dedi. Değerli izleyiciler, bu 1 ay çalış araba al, 2 ay çalış ev al, o konuya da biraz sonra geleceğim. Çalışmayan için orada da ekmek yok. Almanya'ya göç etmeyi düşünenlere tavsiyelerde bulunan Sığınığı, mesleğiniz yoksa iş bulmak çok zor. Dil bilmeyen zaten daha da zorlanır. Burada mesleği olan Türkiye'de de çalışabilir. Almanya'ya gidip hemen iş bulup para kazanacağım diye düşünmesinler. Eski Almanya yok artık. Kiralar yüksek, mutfak alışverişi pahalı, hayat kolay değil. Çalışmayan için de orada da ekmek yok ifadelerini kullandı. Mehmet Bey'e bu açıklamaları için buradan teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyiciler, ben eski videolarımda da devamlı söylüyorum. Bakın, ve şimdi de söyleyeceğim. İsviçre'de de normal bir işçi, normal maaş alan, yani diş doktorundan, yok filanca doktordan, mühendisten, yüksek şekilde para kazananlardan bahsetmiyorum. Normal bir işçiden bahsediyorum. Tek başına çalıştın mı, ailen varsa, bir de kirada oturuyorsan geçinirsin. Ama ucu ucuna geçinirsin İsviçre'de. Biraz evvel dedim, 1 ay çalış araba al, 2 ay çalış ev al. 2 ay çalış ev al, zaten onu unut. Şöyle bir şey var değerli izleyiciler. Ben şimdi İsviçre'den bahsedeyim size. İşe başladınız. Size ay sonunda maaş gelecek, para kağıdı gelecek. Şu kadar para kazandın Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında.
Gittin oradan bir araba beğendin. Adam sana diyor ki bana diyor 3 tane diyor aylık diyor gelirini göster diyor. Kağıt üzerinde diyor. Ama şimdi her şey elektronik oldu. Herhalde e-mailden de olabilir. Göster diyor, ispat et diyor. Kaç para kazanıyorsun? Ve sana orada 50, 60, 70 bin, 80 bin franklık arabanın anahtarını veriyor. Git diyor 6 sene boyunca diyor bunun diyor borcunu şimdi öde diyor ve seni gönderiyor. Yani arabayı satın alıyorsun. 3 ay çalışmışsın, İsviçre'ye yeni gelmişsin, alabiliyorsun. Bir yanlışım varsa beni arkadaşlar burada kontrol etsin. Lütfen yorumlarda yazsın. Eve gelince İsviçre'de ev almak istiyorsan o İsviçre zaten 1 milyondan başlıyor müstakil evler. En kötü daireler 3,5-4,5 o da en kötüsü 6-700 binden başlıyor. Orada da bankalar %20 peşinat istiyor. Şimdi değerli izleyiciler ben size hazırladım. İsviçre'deki maaşlar en az maaş brüt 4.000 frank. Yani eline geçecek para 3.500 lira. Ama diyelim ki şimdi beyefendi yalnız çalışıyor. 5.000 frank eline geçiyor. 5.000 frank eline geçiyor. Size burada liste yaptım. Yani bu özel İsviçre'nin ben kendim yapmadım hazırladım. Ev kirası 1400. Bunun içinde vergi var. 100 frank kenara atması lazım ayda. Çocuğunun bir çocuklu aileden bahsediyoruz. Çocuğunun eşinin kendisinin hastalık sigortası aylık 1000 frank civarında. Öbür sigortalar var. Evin sigortası var. Aylık 40 frank hesaplanıyor. Telefon ücretleri, internet, televizyon filan derken 170 frank. Onu hesaplıyorlar. Elektrik parası 100 frank koymuşlar ve 310 frankta otobüs parası, tren parası filan hesaplamışlar. Tabii ki sizler de bunu araba olarak hesaplayabilirsiniz. Ayda 310 frank tabii yeterse. Yapıyor 3140 frank. Ne dedik? Adamın eline 5000 frank geçiyor dedik. Şimdi bu adam daha yemedi içmedi. Mutfak alışverişi 750 frank hesaplamışlar. Mutfak yan masrafları da 110 frank hesaplamışlar. Bu yok persildir, diş macunudur, şudur budur bunları da hesaplamak lazım. 860 frank da oraya. Yani ilk önce bir 3140 hesapladık, sonra 860 hesapladık. Sonra bu annenin babanın çocuğunda giderleri var. Yok ayakkabısıdır hepsinin. Yok berberidir, yok pantolonudur, yok cep harçlığıdır. 510 frank da onu hesaplamışlar. Bir de Rückstellungen yani kenara konuluyor herhangi bir diş kontrolü için gözlük ihtiyaç olur. Herhangi bir hediye etmek lazım olur. Okullan bir yeri gezmeye giderler para lazım olur. Ona da 380 frank kenara konulmuş. Ve bir 110 frank da kenara konuluyor. Ne için değerli izleyiciler? Telefonu bozulabilir. Herhangi bir okula gitmesi icap eder. Belki bir kedileri vardır. Biraz da para biriktirmek isterler. Belki de arabaya 110 frank da ona hesaplamışlar. 5000 frank. Tekrar dile getireyim. Bir 3140 dedik. Ev kirası filan fincan. 860 dedik gıda maddeleri filan. Üstüne başına dedik 510. Efendime söyleyeyim gözlüktür, mözlüktür, üstünedir, başınadır 380 onu hesapladık. 110 frank da öbür masraflar için hesapladık. Yani 5000 franka geldi. Ama bu adam şimdi 5000 frank kazanmıyorsa 4400 frank kazanıyorsa yani aşağı yukarı 5000 brüt alıyor 4400 frank eline geçiyor. O zaman her şeyden kısacaksın. 1400 yerine 1300 kira veriyor. Tabii az kazandığı zaman vergisi de az oluyor 40 frank. Sağlık sigortası hep aynı 1000 frank civarında. Sigortalar aşağı yukarı 30 frank. Telefon gene 170. Yani 3140 değil 2970 yapıyor. Mutfaktan biraz kısacaksın. 860 yerine 800 veriyor. Berberidir, gezmesidir, ayakkabısıdır, üstüne başınadır. 510 frank vereceğine 370 veriyor oraya. Efendime söyleyeyim diş doktorudur.
gözlüktür, hediyelerdir, gezmektir, tozmaktır. Gene tekrar 380 frank yerine 260 ve bunların tabii kedisi köpeği olmayacak. Oraya sıfır hesaplamışlar. 4400 franka geliyor. Değerli izleyiciler, bir tane daha hazırladım. Biraz fazla kazanan birisi için aceleden hemen onu da geçelim. 7500 frank eline geçiyor diyelim. 1900 ev, tabii ki vergisi 280 ayda. Sigortaları, sağlık sigortaları 1140. Öbür masraflar elektriktir, telefondur, internettir, televizyondur, araba masrafı 4000 franka geliyor. Hepsi 4000 franka geliyor. Mutfak masrafı 1150 frank. Tabii fazla kazandığı için. Biraz evvelki dediğimiz gibi ayakkabısıdır, gezmesidir, tozmasıdır, berberidir, daha ne vardı, cep harçlığı, sinemaya gider. Bütün aile için 860 frank. Tekrar doktorlar için İsviçre'de bunlar özel ödeniyor. Diş doktoru, gözlüktür, göz doktoru, hediyeler, okuldan bir yere giderler gezmeye. Bunlar hepsi 620 frank da buna hesaplanıyor. 870 frank da burada tabii biraz para olduğu için, araba için, izin için, aylık konuşuyoruz ha. İzin için, kedisi köpeği için ve biraz da kenara para atmak için 870 frank, geldik 7500 franka. Değerli izleyiciler, bunu kendiniz de görmek istiyorsanız Dachverband Budgetberatung Schweiz. Oradan bakabilirsiniz. Kaç para alıyorsunuz, nasıl bütçeler oluyor, bir çocuğunuz var, 2 çocuğunuz var, 3 çocuğunuz var, oradan da bakabilirsiniz. Şimdi yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne diyorsunuz bu rakamlar için? Sizler ne diyorsunuz? Ya bu saçma bir şey mi diyorsunuz? Almanya konusunda ne diyor? Almanya gerçekten bitti mi bilmiyorum. Geçen de sordum. Kıymanın kaç euro olduğunu, ben daha 8 euro biliyorum. Ben son aldığımda kaç sene geçti tabii, 8 euro civarındaydı.